Satış yapamıyorsun çünkü sana öğretilen o süslü, kibar ve ikna odaklı satış tekniklerinin tamamı bir masaldan ibaret. Sana yıllarca ne anlattılar? Müşteriye ürünün faydalarını anlat. Güler yüzlü ol ve itirazları karşıla. Bunların hepsi artık bir çöp. Müşterinin karşısına geçip ürünü anlatmaya başladığında ya da faydalarını anlatmaya başladığında adamın kafasında bir tek şey canlanacak. Psikolojik savunma duvarı. Zihnimiz bir şey satılmasından nefret eder ama satın almaya da bayılır. Ve sen ona bir şey satmaya hissettirdiğin anda, yani ona bir şey satmaya çalıştığını hissettirdiğin anda da seni bir tehdit ve avcı olarak zihnine kodlar. O anda da artık seni dinlemeyi bırakıp sana nasıl hayır diyeceğinin stratejisini yapmaya başlar. Gerçek şu değerli dostum. İkna etmeye çalışmak bir zayıflık göstergesidir. Müşterinin zihnindeki o aşılmaz sanılan zihinsel duvarı adamın farkına bile varmadan nasıl çökerteceğinin stratejilerini işte bu videoda seninle paylaşacağım. İnsan zihninin çalışma prensibini anlamadan satış yapma şansın ne yazık ki çok zor. Müşterinin karşısına oturduğun andan itibaren orada karşında bir insan yok. Orada karşında ilkel beynin dürtüsüyle çalışan ve sana karşı savunma yapıp yapmama kararı vermeye çalışan bir amigdala var. Bu ilkel beyin de temelde 3 tane soruya cevap arıyor. Birincisi, bu adam benden bir şey mi çalmaya çalışıyor? Para olabilir, itibar olabilir, zaman olabilir. İkincisi, bunun sunduğu şey benim statümü düşürür mü? Ve üçüncüsü de bence bu 3 tanesi içindeki en önemlisi, karşımdaki kişi ne kadar çaresiz. İşte bir satıcı ürünü övmeye başladığı andan itibaren o ilkel beyin bu 3 sorunun cevabıyla birlikte etiketi yapıştırır. Ne? Satıcı. Ve bir satıcı da ilkel beyin için her zaman bir tehdittir. Müşterilerin de sana ortaya çıkardığı o itirazlar var ya, işte param yok, zamanım yok, eşime, kocama danışayım vesaire gibi bahanelerin tamamı aslında gerçek dışıdır. Bunlar bir satıcının karşı tarafta kurduğu satış baskısından kaçmak için ortaya konulmuş psikolojik gerekçelerdir. Ve sen itirazlara mantıklı cevaplar vermeye başladıkça her cevap yeni bir soruyu getirip üst üste birikmeye başlar. Sen itirazlara mantıklı cevaplar vermeye başladıkça mesele artık bir boks maçına doğru dönüşmeye başlar. O vurur sen vurursun, o vurur sen vurursun ve o mantıklı cevaplar aslında sana faydası olması yerine tamamen zarara dönüşmeye başlar. Çünkü karşı tarafın direncini artır. Unutma ki savunmayı yıkmak böyle bir pozisyonda karşı tarafın direncinin üstüne gidip onu kırmaya çalışmak değil, aksine o savunma duvarının etrafını oyarak duvarın kendi kendine çökmesini sağlatmaktır. Sektörün seni getirdiği şu ilginç olan çukurdan da çıkmak istiyorsan da şu 3 şeyden mutlaka uzak durman lazım. Mesela birincisi, iyi bir satıcı ikna yoluyla satar. Hayır, iyi bir satıcı müşterinin kendi kendine ikna olacağı alanı ona yaratır. Çünkü itersen kaybedersin. İkincisi, müşteri her zaman haklıdır ve merkezdedir. Bize öğretilen en büyük yalan bu aslında. Müşteri veli nimettir. Ama burada gerçek şu ki müşteriler hiçbir zaman ne istediğini bilmezler. Bir yol göstericiye ihtiyaç duyarlar ve o yüzden de ne istediğini bilmeyen birisinin merkezde olma ya da görüşmenin kontrolünü elinde tutma şansı ne yazık ki yoktur. Masadaki otorite asla müşteri değildir. Ve üçüncüsü de itirazları mantıklı argümanlarla çürütmelisin. Biraz önce de söylediğim gibi eğer bir boks maçı istiyorsan evet doğru yoldasın. Çünkü mantıklı bir şekilde çürüttüğün her itiraz karşı tarafı ne yapar? Haksız çıkartır ve insanlar haksız çıkmayı kendilerine asla yediremezler. O yüzden itirazları çürütmeyi değil, değersizleştirmeyi, onun zihninde önemsizleştirmeyi odaklaman gerekiyor satış yaparken. Müşterinin savunma mekanizmasını da tüm bu konuştuklarımızın üstüne sıfırlamak için aslında çok ekstrem özelliklere sahip olmana gerek yok. Yani bir Süperman olmanın peşine düşme. Mesela bak, o Süpermenlikten nasıl kurtulursun? Bir kere masaya oturduğun andan itibaren geri çekilme ve çerçeveleme stratejisini uygulamaya başla. Bu strateji sana satıcı ve karşı tarafın cebinden para almaya odaklı bir kişi statüsünden kurtarır
Aynı zamanda da seni bir teşhis koyan uzman mertebesine eriştirir. Şöyle düşün, işte sağlık sektöründe bir doktorun reçeteyi yazdığı ilacı lütfen bunu satın al diye yalvardığını hiç gördün mü? Ya da lütfen bu ameliyatı olun diye dil döktüğünü hiç gördün mü? Tabii ki de hayır. Doktor ne yapar? Teşhisi koyar, reçeteyi yazar, yolu gösterir. Kabul edip etmemek de hastanın elindedir. Bunu yapmak için de en keyifli yollardan bir tanesi görüşmenin başında o baskıyı, satış baskısını ortadan kaldırmak. İşte görüştüğün kişiye sadece burada bir görüşme olduğunu, ona sadece bir yol sunacağını ve ondan sonra da bu görüşmenin tamamen sonlanacağını beyan edersen, o noktadan sonra karşındaki kişi seni bir uzman mertebesinde dinlemeye başlayacaktır. Yani satış baskısını ortadan kaldırmayı en başta yapman gerekiyor. Tabii bir de şu var. Yargılardan kurtulacağız. Çoğumuz şunu yapıyoruz satışta. İşte senin sorunun şu, senin şöyle yapman lazım, senin böyle yapman lazım, sen bu yoldan gitmelisin gibi emrivaki ve kendi zihnimizde oluşturduğumuz kararları karşı tarafa söylüyoruz. İşte ne bileyim, şunu diyebiliyoruz. Ya işte şu tatile gitme, şu ürünü alabilirsin. Ya da şu diziyi seyretmesen şu işte çalışabilirsin. Sana ne kardeşim? Onun hayatındaki bir şeye neden müdahale ediyorsun? Halbuki müşteriye senin zihninde olanı değil de onun zihninde olanı kabul ettirmeye çalışırsan o zaman çok daha iyi bir uzman mertebesine erişebiliyorsun. Çünkü yargılardan, ön yargılardan kurtulmuş, bir şeyleri dikte etmeye çalışan bir diktatör değil, onun yanında olan, teşhis koyan bir uzmana dönüşmeye başlıyorsun. Bunun yanında da soru sorma sanatını değiştirebilirsin mesela. Özellikle network marketing uzmanları. Yaşamında seni ne rahatsız ediyor sorusunu sormak yerine bu görüşmeye geldiysen değiştirmek istediğin bir şeyler var. Bunlardan biraz bahseder misin diyebilirsin. Sadece bir soruyu değiştirmek, aslında ikisinde de aynı şeyi söylüyoruz. Ya da aynı cevabı arıyoruz. Ama sorular farklı. Gördüğün gibi insanlar bir şeyleri de satmak isterler ve sorduğun soruya göre müşteri sana dertlerini de satmak isteyecektir. Çünkü o da o dertlerinin çözümünü arıyor. Ya da bir ürün satıyorsun, bir derdi var. İşte gecenin bir yarısı çocuğunun bilgisayarında mouse bozulduysa o gün o müşteri o dükkana geldiyse o mouse'u bulmayı aramıyor aslında. Çocuğunun derdini çözmeyi arıyor. Ve sen ona çocuğum bu mouse'u aldığında sevinecek dersen bir şey ifade etmeyebilir. Ama oh be çok şükür ki ben bu mouse'u buldum, bilgisayarı artık tekrar kullanabilecek, çocuğum rahat edecek diyorsa müşterinin kendi kararı olur. Bir de tabii satış sektöründe insanların düştüğü çok önemli yanılgılardan bir tanesi var. Aşırı istekli görünmek. Bu tam anlamıyla bir acizlik ve sana muhtacım sinyali veren çok önemli bir kırmızı çizgi satış sektöründe değerli dostum. Hayatta da öyle değil mi zaten? Bir şeyin peşinde ne kadar koşarsan o şey senden o kadar uzaklaşır. Hani diyorlar ya, gönül kaçanı kovalar. Evet, sen kaçmaya başladığında kovalanan taraf olursun. Üstüne düşmeye başladığında da kovalayan taraf olursun. Karşı tarafta bu ürünü almaya değerli olup olmadığını sorgulayan bir pozisyonda olursan, evet biz bu ürünü herkesle paylaşmıyoruz ya da biz bu ürünü herkese sunmuyoruz gibi. Şöyle düşün, bir pazar yerinde 3 tane limon satıcısı var. Bu limon satıcıları, bir tanesi işte bağırıyor, çağırıyor, limonum süper vesaire diyor ve bunu 1 liraya satıyor. Bir tanesi limonata yapanlara özel limon deyip bunu 1,5 liraya satarken neyi yapıyor aslında? Hedef kitlesini daraltıyor. Yani herkese limon satmıyorum diyor. Sadece limonata yapanlara limon satıyorum. Ama üçüncüsü, bu limonu çilekli limonata yapmayı bilenler alır diyor ve pazarı biraz daha daraltıyor, hedef kitleyi. Ve bunu da 3 lira gibi, 3,5 lira gibi çok daha yüksek fiyatlara satabiliyor. Peki çilekli limonatanın ne farkı var? Limonun işte asit değeri o çileği bozmayacak, tadını bozmayacak vesaire vesaire. Yani sadece bunu yapmayı bilenler, tecrübeliler ve gerçek ilgili kitle karşısına çıkıyor. Kısacası herkese bir şeyi satmaya çalışırsan aciz, statüsü olmayan bir ucuz satıcıya dönüşürsün. Ama hedef kitleni doğru belirleyip onlara uygun çözümlerim var diye ortaya çıkarsan artık elit bir satıcıya dönüşürsün. Ve bu videodan sonra yarın yapacağın ilk satış görüşmesindeki en önemli 5 adımı sana veriyorum.
İlk 30 saniye nötrleşme. Şu yapmacık tavırlardan nasılsın, havalarda çok sıcak, o bu falan filan gibi buz kırma adı altında yapılan o sahte samimiyetten hemen uzaklaş. İlk 30 saniyede sınırı çiz. Doğrudan konuya gir ve o sınırları çizen sen ol. İkincisi teşhis aşaması, yani görüşmenin derinleşmeye başladığı an. Kendine sattığın ürünle alakalı 3 tane stratejik soru belirle ve o stratejik soruların üstüne gitmeye başla, ama müşteri o soruya verdiği cevapla hemen çözümü sunma. Peki bu verdiğin cevap seni ne kadar etkiliyor? Ya da içinde olduğun durum sana ne kadar paraya, ne kadar zamana mal oluyor gibi acıyı derinleştirici bir soru daha sor. Üçüncüsü, aynalama ve itiraz alanı yaratmamaya çalışma. Müşteri itiraz ettiğinde cevap vermeye odaklanma. Yani müşteri pahalı dediğinde savunmaya geçme. Ve bir tenis maçı gibi topu ona atabil. Yani nötr bir soru sor mesela. Pahalı derken anlamak için soruyorum. Neye göre pahalı? Gibi bir cümleyle topu tekrar ona at. Bakalım ne kadar neyle kıyaslıyor. Ya da seni hangi ürünle aynı kefeye koymaya çalış. O anda da sessiz kal. Müşteri cevap verene kadar sessiz kal. Çünkü sessizlik görünmez bir baskı yaratır. Ve dördüncüsü, çerçeveyi kontrol et. Yani artık satış kapamaya geçmeden önce anlatmak istediğin ya da müşterinin anlamasını istediğin her şeyi onun anlayıp anlamadığını kontrol et. Ve bir sorumuz daha var mı? Ya da ekstra bir soru daha var mı gibi sorularla müşterinin onayını almaya çalış. Ve sonuncusu da, beşincisi, artık satış kapamaya geçeceğin andan itibaren kesinlikle bilgiye geri dönme. Ama son cümlende acı verici bir cümle olarak karşı tarafın yüzüne çarpmalı. Elbette ki kararsız. Mevcut durumunuzda 6 ay daha bekleyerek bu eziyete katlanabilirsiniz ya da hayatınızı değiştirmek için bugün bir adım atabilirsiniz. Nasıl ilerlemek istersiniz? Kısacası satış, bir ürünü anlatmaya ya da parlatmaya çalışma sanatı değildir. Masadaki psikolojik üstünlüğün kimde olduğunun mücadelesidir. Sen ikna etmeye çalıştıkça kaçıracaksın. Ama uzmanlığını masaya koymaya başladığın andan itibaren müşteri sana doğru yaklaşmaya başlayacak. Masada av olma, masanın sahibi ol.